Mecdeli Meryem, evet İsa'nın havarisidir ama aynı zamanda İsa'nın eşidir. Ve İsa çarmıha gerildikten sonra Mecdeli Meryem'den çocukları olmuştur. Ve onlardan da Şarman devletine giden yol hazırlanmıştır. Buradan baktığınız zaman Cermen yöneticilerinin kanında İsa'nın kanı vardır. Bu programda size Batı kültürünün özellikle Hristiyanlık içerisinde olan bir fenomenini, bir figürünü tanıtmak istiyorum. Özellikle son yıllarda Dan Brown'un Da Vinci'nin Şifresi kitabından itibaren az çok farkında olmaya başladığımız ama Batı geleneğinde kökleri çok daha eskiye çıkan bir tarihsel fenomenden bahsetmek istiyorum. Maria Magdalena. Maria Magdalena aslında sadece Hristiyanlık kültürüyle sınırlı kalmayacak şekilde kökünü İncil'lerden alan önemli kahramanlardan ya da önemli kadın figürlerden bir tanesi. Tabii Maria Magdalena her şeyden önce İsa'nın annesi olan Meryem'den ayırt etmeniz gerekiyor. Bunlar çünkü bazen birbirine karıştırılabiliyor. Fakat gerek İsa'nın annesi Meryem gerekse Maria Magdalena'nın tarihsel anlamda baktığınızda hayatları kesişmiştir. Ve zaten ortak bir kültür yaratmışlardır. Son 85'lerden itibaren bir takım romanlar veya bir takım filmler çevrildi. Bizim seyircimiz belki bu filmler ya da romanlardan daha biliyor olabilir aslında Maria Magdalena'nın tarihsel kimliğinin ötesindeki daha bu hikayesel yanını. Michael Bagehot 1985 küsur yıllarında Kutsal Kase ve Kutsal Kan adlı o meşhur Batı'yı da etkileyen, bizim kültürde de az çok katkısı olan enteresan bir kitap, enteresan bir tarihsel roman yazdı. Biraz buradan Maria Magdalena en azından romansı ve dramatik bir şekilde dünya edebiyatında bilinir oldu. Tabii Batı'da geçmişi çok daha eski ve çok daha bilindik. Bagehot'tan sonra Da Vinci'nin Şifresi yani Dan Brown'la birlikte olay daha dramatik, daha romansı hale geldi ve daha bilinir bir hale geldi. Dan Brown'un kitabıyla birlikte konuyu ele alan birkaç yazar daha var. Bu 2000-2010 arası bunlar yaklaşık. Bunlardan bir tanesi Angela Hunt'tır. Bir tanesi yine önemli isimlerden biridir bu. Margaret George. Margaret George özellikle 2002'de meşhur romansı kitabı, aynı zamanda tarihsel dokümanlardan faydalanılarak yazılmış romansı kitabı Mary Called Maria Magdalena adlı romanıyla Batı'da son derece popüler hale getirilmiştir bu Maria Magdalena figürünü. Maria Magdalena din tarihinin dışında ya da Hristiyan teolojisinin dışında yayılmasına katkıda olan birkaç tane de film vardır. Bir tanesi Last Temptation, sonra yine 74'lerde Jesus Superstar filmi de çok önemli bir filmdi. You think God belongs only to you? He doesn't. God's an immortal spirit who belongs to everybody. To the whole world. You think you're special? God is not an Israelite. Close your eyes and relax. Close your eyes, close your eyes and relax. Close your eyes. Bu filmlerde Maria Magdalena figürünü erken Hristiyanlık dönemini başka bir bağlamda okuyarak özellikle sinema sanatında veya sinema gündeminde popüler hale getirdi. Dolayısıyla bir yanıyla baktığınızda edebiyatta, bir yanıyla baktığınızda sinemada son 20 ya da 30 yıldır bu Mecdeli Meryem ya da Maria Magdalena gittikçe daha önemli hale geldi. Tabii olayın bu yanının önemli olduğunu kabul ediyorum. Özellikle akademik çalışmalardan hani biraz daha uzak duran veya soğuk bulan kişiler için bu kısımlar belki biraz daha eğlendirici ve öğretici de olabilir. Ben bunlardan ziyade aslında olayın biraz tarihsel yanı, Maria Magdalena'nın tarihsel gerçekliği, Hristiyanlık içerisinde nerede durduğu, Avrupa kültürünü nasıl etkilediği, Katolik kültürünü nasıl etkilediği, bizim Bizans'ta Anadolu kültürünü nasıl etkilediği biraz bunlar üzerinde duracağım.
Belki biraz sıkıcı gelebilir ama tarihsel gerçekler olmadan çok romansı yanları anlamak da aslında mümkün olmuyor. Ben de neticede bir tarihçiyim, o yüzden bu yanını biraz daha önemsiyorum. Tabii ilk önce Mecdeli Meryem, bakın Mecdeli Meryem diyorum. Mecde, İsrail'in kuzeyinde Galile veya Celile Gölü'nün orada bir antik yerleşme veya antik bir kasaba. Aslında Mecde veya Magidda kelimesi Aramice'de veya İbranice'de veya eski Semitik dillerin çoğunda, aslında Arapçada da biraz öyledir, Migdal kelimesinden gelir. Migdal kelimesi de kule anlamına gelir. Bu gölün antik çağda önemli böyle enteresan özelliklerinden biri şuydu: balıklar büyük kulelere asılırdı ve bu da antik çağ yazarlarında böyle dikkat çekici bir fenomen olmuş. Bundan dolayı kule şehri anlamında Migdal, yani Mecde adı verilmiş. İşte Mecdeli Meryem buralıdır. Hikayenin kurgusu nasıl? Şimdi oraya gelelim. Mecdeli Meryem figürü 4 tane ayrı konsept çerçevesinde tarihe mal olmuştur. Bu şu demek: bir, klasik Hristiyanlığın kabul ettiği, yani bizim Katolik, Ortodoks, Protestan, Süryani, Ermeni ne varsa, yani bütün mezhep Hristiyanlarının kabul ettiği bir Mecdeli Meryem anlayışı var. Bu Mecdeli Meryem anlayışı İsa'nın havarisi olan ve İsa'nın çok sevdiği, işte az evvel bahsettiğim bu antik şehirde doğan bir kadının öyküsüdür. İkinci Mecdeli Meryem figürü şu Hristiyanlık tarihinde. Mecdeli Meryem İsa'nın havarisidir veya İsa'nın çok sevdiği bir öğrencisidir. Fakat bu öğrenci aynı zamanda Ortaçağ Hristiyan kaynaklarına göre İsa'nın ölümünden sonra Avrupa'ya gelmiş ve Fransa'dan başlayarak Avrupa'da kendi adıyla bilinecek bir kült oluşturmuştur. Yani Mecdeli Meryem kültü dediğimiz bir inanç sistemi oluşturmuştur. Ki bu inanç sistemi aslında İsa'nın annesi Meryem'den çok daha fazla ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır Avrupa kültürü içerisinde. Dolayısıyla Hristiyanlığın içinde, yani klasik Hristiyanlığın içinde ikinci bilmeniz gerekli olan yanı budur. Üçüncü yanı daha böyle dramatik, romansı ve az evvel söylediğim pek çok edebiyatçıların ya da sinemacıların esinlendiği yanıdır. O da şu: aslında Mecdeli Meryem evet İsa'nın havarisidir ama aynı zamanda İsa'nın eşidir. Bu anlayışa göre aslında İsa evlidir ve İsa çarmıha gerildikten sonra Mecdeli Meryem'den çocukları olmuştur. Dolayısıyla bir varyant budur. Fakat bu gelenek bütün Hristiyanlar tarafından kabul edilmez. Milattan sonra 4. 5. yüzyıla kadar olan bir süreçte bizim Gnostik Hristiyanlık dediğimiz bir Hristiyan kültüründe popüler olan bir inançtı bu. Aslında geleneksel Hristiyanlıkta İsa evlenmemiştir. İsa bakirdir. Çünkü o zaten bir tanrıdır. Ama Gnostik Hristiyanlar böyle demez. Onlar için İsa evlidir. Dolayısıyla bir anlatı bu. Bu anlatı üzerine işte bir edebiyat kurgulanmıştır. Ama dördüncü anlatı daha büyük kurgusu olan, edebiyatçılara daha büyük, işte Dan Brown'a falan isim veren özellikle. Bu dördüncü yanı şöyledir: evet İsa evlidir. İsa Mecdeli Meryem'le evlidir. Mecdeli Meryem Avrupa'ya gelmiştir ve Avrupa'da çocuklarını doğurarak Avrupa'da ortaya çıkacak olan bir sülalenin, Moraven sülalesinin ve daha sonra Carolen sülalesinin, yani 800 küsur yılları oluşturacak bir sülalenin de doğmasına yol açmıştır Mecdeli Meryem. Kimin üzerinden? İsa üzerinden. Buradan baktığınızda bu dördüncü tanımlama böyle ezoterik ve masonik yapılarca dillendirilen hikayenin bu kısmı daha da marjinaldir. Ve buna göre Mecdeli Meryem Fransa'ya gelmiş, çocukları olmuş ve onlardan da Avrupa'da Moravenş ve Carolinge devletleri, yani meşhur Şarlman devletine giden yol hazırlanmıştır. Ve Avrupa'nın siyasal yanını da aslında
bu sülale belirlemiştir. Buradan baktığınız zaman Cermen yöneticilerinin kanında İsa'nın kanı vardır. İşte bu kurgu, bu dördüncü anlam Hristiyanlar tarafından tabii şiddetle eleştirilen bir anlamdır. Maria Magdalena, İsa ilişkisi, bütün bunlar artık sizin enformasyonunuza, kabulünüze ve bakışınıza göre değişebilir. Tabii ki benim de bir fikrim var ama ben tarihçi olduğum için daha böyle tarihe yatkın fikirleri kabul ediyorum. Peki şimdi gelelim tarihsel olarak bu Maria Magdalena nerede, nasıl geçiyor? Biraz da onlara bakalım. Tabii bu bağlamda bizim elimizde Mecdeli Meryem'in Hristiyan literatüründe nerelerde geçtiğine yönelik şu kaynaklar var. Birincisi İncil'ler. Kanonik İncil'ler dediğimiz, yani kilisenin meşru kabul ettiği 4 İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'inde Mecdeli Meryem figürü geçer. Bir, İsa'nın çarmıha gerilmesi sırasında geçer. İki, İsa Hristiyan teolojisine göre Tanrı olduğu için mezara konduğunda, mezardan yeniden dirildiğinde ve mezara gidildiğinde İsa'nın Tanrı olduğu için mezarın boş olduğu, çünkü o gökyüzüne kaldırılmıştır, gören figürlerin başında Mecdeli Meryem gelir. Üçüncü sahne şudur: İsa çarmıha gerildi, gökyüzüne kaldırıldı, Tanrı oldu ama yeniden dünyaya iner bir müddetliğine. Ve İncil'lere göre şakirtler, yani İsa'nın öğrencileri ya da havariler bir gün kendi aralarında otururlarken İsa onlara görünür. İşte ilk görünenlerden bir tanesi yine Mecdeli Meryem'dir. Klasik İncil'lerde, yani kanonik İncil'lerde Mecdeli Meryem nasıl geçiyor sorusunun cevabı bu. Ama İncil'lerde dolaylı bir takım referanslar da var. Bunlar üzerine tonlarca kitap var Batı'da. Yani biblikal arkeoloji, biblikal kritisizm üzerine o kadar çok roman veya tarihsel metin yazılmıştır ki dolaylı referanslardan bir tanesi şudur: Yuhanna İncil'de veya diğer İncil'lerde de 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir ifade var: İsa'nın sevdiği şakirt, en sevdiği öğrenci. Şimdi böyle muğlak bir ifade var İncil'lerde. İşte bu en sevdiği öğrenci bazı Hristiyan çevrelerde Yuhanna'dır, bazı Hristiyan çevrelerde havari Thomas'tır ama bazı Hristiyan çevrelerde de Maria Magdalena, yani Mecdeli Meryem'dir. Şimdi bu İncil'lerdeki hikaye. İkinci kaynağımız apokrif İncil'ler veya apokrif Hristiyan geleneklerindeki ifadeler. Hristiyan geleneğinin pek kabul etmediği, uydurma olarak kabul ettiği, belki zaman zaman kullansa bile çoğunlukla reddettiği bir takım metinlerdir. Bu metinlerin çoğu 200 ile 400, yani milattan sonra 200-400 arasında kaleme alınmıştır. Bunların bir tanesi işte Gospel of Philip, yani Filip'in İncil'i denilen bir metindir. Mesela burada Maria Magdalena İsa'nın çok yakınında durur. İşte İsa'nın eşi olduğuna dair düşüncelerin bir kısmı bu Filip İncil'i dediğimiz metinden gelir. Bir, bu metin önemli. İkinci temel kaynağımız Pistis Sophia. Filip İncil'inden sonra bu kaynak da önemli. Pistis Sophia'da Nag Hammadi metinleri denilen Mısır'da bulunan aşağı yukarı yine böyle 300-400'lere ait ezoterik bir metin. Burada da yine Mecdeli Meryem çok önemli bir figürdür ve böyle çok ezoterik, çok batıni, çok dramatik bir anlam yüklenmiştir Mecdeli Meryem'e. Bir başka kaynak Gospel of Mary, yani Meryem'in İncil'i, yani Maria Magdalena'nın İncil'i. Böyle bir İncil var. Tabi bu İncil apokrif bir İncil kiliseye göre. Bu Meryem İncil'inde de yine Maria Magdalena çok özel bir yere sahiptir ve İsa'nın adeta kendi yerine bıraktığı bir havari ya da öğrenci pozisyondadır. Üçüncü kaynak türümüz Orta Çağ kaynakları. Klasik Hristiyanların kabul ettiği bağlamda bugünkü Mecdeli Meryem inancını ortaya çıkaran veya ilk kez ifade eden metinler bu Orta Çağ kaynakları. Orta Çağ kaynaklarının başında Pseudo Rabanus adıyla bilinen önemli bir metin gelir.
Pseudor Rabanus aşağı yukarı milattan sonra 9. yüzyılda kaleme alınmış bir metindir. Maria Magdalena'yı Fransa'ya getirir. Fransa'da Maria Magdalena'nın yapmış olduğu faaliyetleri anlatır. Bir mağarada nasıl 30 yıl boyunca kendisini duaya ya da ibadete verdiğini anlatır. Daha sonra Jacob Voragien var. Bu metin de önemlidir. Hatta diğer Ortaçağ metinlerinin bir tık daha ötesinde önemlidir. Aşağı yukarı 13. yüzyıl. Voragien de Cenova piskoposuydu. Yani hem bir teolog hem din adamı. Onun yazdığı Golden Legend yani altın efsane ya da işte altın hikayeler denilen metin önemlidir. Burada Maria Magdalena'nın Fransa'dan başlayarak Avrupa'da neler yaptığı, onunla ilgili inançların Avrupa'da nasıl geliştiği detaylı olarak anlatılır. Bunlardan birkaç yüzyıl önce Papa Gregory, onunla birlikte Maria Magdalena kültü Avrupa'ya gelişiyle ilgili hikayeler bağlamında olmasa bile Hristiyan teolojisinde Maria Magdalena'nın yerini belirleyen, Maria Magdalena'yı yücelten bir tekst işlevi görmüştür. Papa Gregory'nin metni. 40 homilisi denilen bir metni vardı. Vaaz yani homili vaaz demek. O vaazlarda ilk defa klasik Hristiyan teolojisinin içerisinde Maria Magdalena'nın yerini vurgular. Aslında İncil'deki bir başka Meryem'le karıştırır onu. Şöyle bir hale gelir. Aslında Maria Magdalena başlangıçta bir hayat kadınıdır. Fakat İsa'yı tanıdıktan sonra onun şakirdi, onun müridi olur ve ona bağlanır ve büyük bir tövbekar olur. Papa Gregory'nin oluşturmuş olduğu kurgusal karakter budur, Maria Magdalena. Ve bu teoloji klasik Hristiyan geleneğinde çok güçlü olacak bir teolojidir. İşte bu geç antik çağ kaynakları veya klasik orta çağ kaynakları Magdalena'yı iyice yüceltmiştir. Tamam kaynaklar bunlar ama Maria Magdalena'nın hikayesi nasıl ele alındı bu kaynaklarda? Ve Avrupa'daki Hristiyanlar ve aslında Bizans'ta da var benzeri hikayeler. Nasıl bir Maria Magdalena'ya inandılar? Hikayenin özü şu, Fransa'da İsa'nın ölümünden sonra Maria Magdalena yanındakilerle birlikte işte Lazarus gibi bir takım başka havariler veya ilk inanan Hristiyanlarla birlikte Fransa'da karaya çıkar. Karaya çıktıktan itibaren Boğum Mağarası denilen bir mağarada kendisini tamamen İsa'ya adayacaktır. Fransa'ya gelmiş olan bu ekip bir misyona başlar. 11-12. yüzyıldan itibaren Jacob Voragien ile birlikte Maria Magdalena'nın Avrupa'daki hikayeleri artık çoğaltmaya başlar. İlk havariler her yere giderler, orada Hristiyanlığı anlatırlar. Tabii onların ölümünden sonra da, özellikle Maria Magdalena'nın ölümünden sonra da gitmiş oldukları bölgelerde bu isimlere yönelik yani Maria Magdalena ve yanındakilere yönelik pek çok kült alanı ortaya çıkar. Özellikle Vasali bu bağlamda çok önemlidir. Yaklaşık 11-12. yüzyıldan itibaren Fransa'nın biraz kuzeyine doğru orta kesimde meşhur bir manastır vardır. Vasali Manastırı. Bu manastır Mecdeli Meryem kültünün ana merkezi olmuştur. Ve geleneğe göre Mecdeli Meryem'in rölikleri burada saklanmıştır. Ama daha sonra yani 13. 14. yüzyıldan itibaren başka yerlerde de Mecdeli Meryem'e ait rölikler yani kutsal emanetler veya ona ait bir takım mezarlar falan keşfedilecektir. Ve böyle baktığınız zaman Avrupa'nın pek çok yerinde Mecdeli Meryem'in kültünün, türbelerinin, onunla ilgili inanç merkezlerinin ne kadar çoğalmış olduğunu bugün Hristiyan kültüründe, Katolik kültüründe özellikle anlayabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın, aslında benzeri öykü bizim Bizans yani Anadolu toprakları için de geçerlidir. Hikayenin Bizans versiyonuna göre Mecdeli Meryem aslında Avrupa'ya gitmemiş, Anadolu'ya gelmiştir. Anadolu'da nereye gelmiştir? Pek çok kahramanın ortaya çıktığı yer olan Efes'e gelmiştir. Efes'te bugün 7 Uyurlar Mağarası denilen yer aslında bu hikayeleri esas aldığınızda Mecdeli Meryem'in yaşadığı
mekanlardan o bölgenin önemi buradan kaynaklanır. Hatta 11-12. yüzyıllara kadar bu Yedi Uyurlar Mağarası'nın girişinde falan 2 tane Meryem'in, yani İsa'nın annesi Meryem ve Mecdeli Meryem'in freskleri falan vardı. Az çok hala kalıntısı vardır. Dolayısıyla bizim Bizans kaynakları Mecdeli Meryem'i Anadolu'ya getirir. Bizans rivayetlerine göre Maria Magdalena'nın kutsal emanetleri İstanbul'a taşınır. 6. Leo döneminde gerçekleşir bu olay. İstanbul'da da Lazarus Manastırı'na yerleştirilir. Dolayısıyla Bizanslılar da Mecdeli Meryem'in hikayesine kendileri sahip çıkmışlardır. Tabi bu arada şunu unutmayın. Tarihsel olayları, özellikle inanç veya mit, dinler tarihini daima sosyolojik şartlarıyla düşündüğünüzde anlamlı hale gelir. Burada dikkat etmeniz gerekli olan şey şu: ne oldu da Maria Magdalena kültü özellikle 11-12. yüzyıldan 13. yüzyıldan sonra Avrupa'da yayılmaya başladı? Burada tabii önemli olan Haçlı seferlerinin yol açmış olduğu sosyal psikolojik sıkıntılar. Avrupa'da Haçlı seferlerinin yol açmış olduğu krizler Hristiyanları yeni bir kurtuluş yolu aramaya teşvik etti. Dolayısıyla Maria Magdalena kültünün Avrupa'daki yayılmasının mantığında bu sıkıntıları göz önüne almak zorundasınız. Peki kilise aslında hakkında çok fazla bilgi olmayan ama zaman içerisinde bu kadar çok kurgusal hale gelen Mecdeli Meryem figürüne niye ihtiyaç duydu? Gnostik Hristiyanları, yani çok doğuda kalan marjinal grupları bir yana bıraktığınızda batıdaki gelenek neden böyle bir kültün, Mecdeli Meryem'le ilgili inançların gelişmesine olanak sağladı? Yani böyle bir şeye zemin hazırladı. Bir kere Haçlı seferlerinin sosyal psikolojisi, evet, o aklınızda olsun. Bir başka şey şu: ticari veya ekonomik kaygılar. Bunu da önemseyin. Çünkü Maria Magdalena kültü Avrupa'da gelişmeye başlaması, Avrupa'da hac yollarının gelişmeye başlaması ve bu yollar üzerinde ticaretin gelişmeye başlamasıyla çok paraleldir. Yani düşünsenize, kıta Avrupa'sında hac merkezleri kuruyorsunuz. Bu hac merkezlerinin birinde işte İsa'nın annesi Meryem, ötekisinde bir başka figür, ötekisinde Maria Magdalena var. Dolayısıyla hac turizmi diyelim veya hac ekonomisi de Mecdeli Meryem figürünün Avrupa'da bu kadar çok dağılmasına büyük katkısı olmuştur. Bir başka önemli yanı şu: biliyorsunuz bu 1100, 1200, 1300 yılları Avrupa'da Katarların ortaya çıkmaya başladığı bir dönemdir. Tabii Katar meselesi Avrupa tarihinde önemlidir. Hem inanç tarihinde hem siyasi tarihte. Katar hareketi işte İtalya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan, Güney Avrupa'dan başlayarak Avrupa'nın kuzeyine doğru yayılmaya başlayan ezoterik, klasik Hristiyanlıktan daha farklı, kökeninde Gnostik inançların olduğu enteresan bir Hristiyanlık anlayışıdır. Zaten Avrupa Haçlı seferleri Katarlara yapılmıştır. Biraz Pavlakyanlara, biraz Katarlara yani. Katarlarda da Hristiyanlığın dışında çok farklı bir feminen ilahi unsur kavramı vardır ki bu büyük ihtimalle Gnostik Hristiyanlığın Katarlara bıraktığı bir armağandır. Gnostik çerçeveden gelen Hristiyanlarda veya Yahudi Kabalacılarda veya belki bizim biraz batini İslam geleneğinde evrensel ve ilahi dişilik unsuru çok önemlidir. Bu kavram Katarlarda da çok önemliydi. Ve Katarlarda bu ilahi dişilik unsuru Maria Magdalena ile ilişkilidir. Büyük ihtimalle Ortaçağ Avrupa Hristiyanlığı Katarları asimile etmek için veya ortadan kaldırmak için doktrinlerini de silmeye çalıştılar. Ezoterik doktrinlerini ortadan kaldırmayı düşündüler. Bu bağlamda bir asimilasyon süreci yaşanmış olduğu anlaşılıyor. Yani biraz Katarlara asimilasyon için bu evrensel dişilik ilkesi Maria Magdalena ile ilişkilendirilmişe benziyor. İşte bu sebepler neden Hristiyanların Maria Magdalena kültünü bu kadar çok önemsediğinin işaretlerinden bir tanesi. Fakat tarihsel olarak baktığımızda aslında bir ihtimal gerçekten de İsa'nın geliştirmiş olduğu işte o ilk Hristiyanlık doktrini neyse Mecdeli Meryem'e bırakmış olabilir o miras. En azından bir takım özel bilgileri ona bırakmış olabilir. Böyle olduğuna dair çok fazla tarihsel malzeme var. Bir de tabii modern bazı ezoterik çevrelerde
Özellikle Pyre of Cylon denilen 1950'lerde falan kurulan ama kökünün böyle 11-12. yüzyıla gittiği varsayılan yarı masonik bir örgüt var. Bugün az çok hala mevcutlar bunlar. Bunların tezi şu, İsa'nın soyu Moraviançlerde, Carolinge'lerde yani Avrupa'yı kuran kral sülalelerinde devam etti. Ve bu kral sülaleleri İsa'nın kanı yani underground olarak 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. İsa'nın soyu Pyre of Sion denilen harekete mensup kişilerde hala yaşamaktadır. Bir figür vardır bu bağlamda. 1950-60'larda önemli bir figürdür o. Kendi soyunun İsa'dan geldiğini falan öne sürdü. İşte böyle bir grup var ve bu grubun kendi alternatif papaları bile var. Mesela Dan Brown'a da bu grup oldukça fazla isim vermiş. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bütün bunlar çerçevesinden baktığınızda Mecdeli Meryem anlatısı sadece akademisyenleri ilgilendiren çok böyle spesifik bir konu değil. Öyle anlaşılıyor ki Batı tarihinde, Batı ezoterizm tarihinde, Batı edebiyatında falan da son derece popüler ve önemli bir konu. Muhtemelen daha ileriki çekimlerde bir şekilde Maria Magdalena'ya geri dönebilirim veya Maria Magdalena'nın da içinde bulunduğu konularla ilgili videolar yapabilirim. Evet sevgili beni izleyen arkadaşlar, umarım size az bildiğiniz bir konuda veya kısmen bildiğiniz bir konuda katkı yapmışımdır. Hepinize hoşça kalın diyorum ve yeni programlarda görüşmek ümidiyle.